Merhaba, ben Faruk. Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl ikinci kez Work and Travel programı kapsamıyla Amerika'ya geldim. Work and Travel programı bir kültürel değişim programıdır. Ve üniversitenin 4 yıllık bir bölümünde okurken yaz aylarında 3 ay, 3,5 ay boyunca Amerika'da çalışma imkanı sağlar. Türkiye'de belirli acenteler var. Bu acenteler Amerika'daki sponsorlarla anlaşmalı durumda. O sponsorlar bu acentelere iş fırsatı sağlıyor. Ve onlar da bizlere hangi işlerde çalışabileceğimize dair bilgi veriyor ve onlarla ilgili detayları bizlere iletiyor. Genel olarak restoranda çalışabilirsiniz, otellerde oda temizleyici olabilirsiniz, restoranda garson, bulaşık yıkayan, temizlikten sorumlu bir kişi olabilirsiniz. Ya da eğlence parklarında bir güvenlik görevlisi tarzı bir insan olabilirsiniz. Yani iş portföyü tamamen sponsorun size sağladığı iş imkanı ile ilgili. Ben bu sene Amerika'da kamp yapıyorum. Kamp 3 bölüme ayrılıyor. Mutfak, maintenance ve housekeeping olarak. Ben mutfakta çalıştım. Bu sene de yine mutfakta çalışacağım. Antalya'dan İstanbul'a geldim. İstanbul'dan da Washington DC'ye uçtum. Fakat Antalya'dan İstanbul'a gelmem yaklaşık 12 saat sürdü. Otobüste seyahat ettim. Daha sonrasında İstanbul'a yaklaşık 9 saatlik bekleme sürem vardı ve bu süre gerçekten yorucuydu ve aynı zamanda otobüs yolculuğu da yorucuydu. Çünkü yaklaşık Amerika'ya gelişim boyunca bir 48 saate yakın maske takmak zorunda kaldım. Daha sonrasında İstanbul'dan Washington DC'ye uçtum. Çünkü benim aslında iş yerim New York'ta, fakat Türk Hava Yolları'nın şu an tek uçuş, yani bana en yakın uçuş noktası Washington DC'ydi. Ben de 29 Haziran'da buraya uçmak zorunda kaldım. Yorucuydu fakat kendinizi koruyabildikten sonra herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Çünkü bu pandemide belirli kurallar var. Bu kuralları yaparsanız virüs kapma şansınız gerçekten çok azalıyor. Yani bu maske takmak, sizin ellerinizi temizlemeniz, dikkat etmeniz, her yere dokunmamanızla alakalı bir durum. Bunlara dikkat ettikten sonra güvenli bir seyahat etme şansı buluyorsunuz. Yani şöyle, bizlere biz programa kayıt olduğumuz zaman bize de sponsor bir sağlık sigortası yapıyor. Amerika'da herkesin, yani çalışan veya çalışmasanız bile bireysel gidip sağlık sigortası yaptırabilirsiniz. Benim şu anda yaklaşık 3 ay, 3,5 ay boyunca Amerika'da kaldığım süre boyunca bana ait bir sigorta var. Bu sigorta benim masraflarım yaklaşık 500 bin dolara kadar karşılıyor. Yani televizyonlarda görmüşsünüzdür, işte bizim Türk medyasında veya internette, Twitter'da, Instagram'da Amerika'da birisi koronavirüse yakalanıyor ve yaklaşık 1 milyon dolarlık bir borcu çıkıyor. Aslında bu kişilerin bir sigortası var ve bu insan eğer yaşlıysa ve hastanede günlerce kalıyorsa, bu işte yoğun bakım olsun, ilaçları olsun, ona bakım yapan insanların masrafları çıkartıldığı zaman yaklaşık 1 milyon dolar tutabilir elbette. Fakat bu adamın cebinden çıkan belki de çok az bir miktardır. Çünkü ben eğer hastalanırsam veyahut da burada herhangi bir sakatlık geçirirsem, ben gittiğim zaman sadece doktora 50 dolar gibi bir ücret vererek sadece bir doktor ücreti ödüyorum. Geri kalan tüm masraflarımı, yani sağlık masraflarımı benim sigortam karşılamış oluyor. Bu yüzden hani evet, mutlaka her zaman korkuluyor. Burada göz ve diş gerçekten pahalı ve bizim sigortalarımız bunları karşılamıyor. Yani eğer Work and Travel programına gelecekseniz bu iki kontrolü mutlaka yapmalısınız. Onun haricinde geldiğinizde herhangi bir sağlık problemiyle karşılaştığınızda hastanelerden faydalanabilirsiniz. Aslında şöyle, yani bizim buraya gelişimiz Amerika'daki vatandaşlar için aslında kötü. En azından bu dönemde kötü. Çünkü yaklaşık olarak Amerika'da 30 milyona 40 milyona yakın bir işsizlik durumu var şu anda. Pandemiden sonrasında oluşan bir işsizlik. Ve şu an aslında biz onların işini almış gibi görüyoruz. Fakat olay farklı birazcık. Çünkü biz sponsorlarımızla daha öncesinden anlaştık. Yani pandemiden öncesinde anlaştık ve buraya gelmeye hak kazandık. Belirli bir tutarımızı ödedik ve buraya geldik. Fakat şu an Amerika'da bu süreç bildiğim kadarıyla yaklaşık Amerikalı olan herkese 1200 dolar bir çek verildi. Tek seferlik oldu ve sanırım bunun ikinci fazı da gelecek diye duydum. Haberlerde öyle bir bilgi vardı. Onun haricinde nasıl bir ekonomi olarak önlem aldı derseniz, işsizlik fonları bu kişilere sanırım ücret veriyor. Yani bu konuyla ilgili tam olarak bilgim yok.
Fakat işsizlik gerçekten bu. Yaklaşık buranın nüfusu 300 milyona yakın diye biliyorum. 30 milyon 40 milyona yakın bir işsizlik durumu var şu anda. Ben Washington DC'ye indim. Washington DC'den New York'a bir tren kullandım ve New York'tan da kampıma gelirken yine bir tren kullandım. Çevreme baktığım zaman evet gerçekten insanlar maske kullanıyor. Yani bu tamamen bizim ülkemizdeki durumla alakalı. Eğer bilinçli bir insan maske kullanıyorsa o kendine dikkat ediyor demektir. Fakat maskesini boynunda taşıyan veya kafasında taşıyan insanlar da görebilirsiniz. Fakat Amerika'da görmedim. Çok fazla bir yerde görmedim Amerika'da. Hani yolculuğum boyunca sadece bir gözlemledim. Fakat trenlerde alınan önlemler falan gayet güzeldi. Tek başınıza oturuyorsunuz. Yani bizim Türkiye'deki hızlı trenler gibi düşünebilirsiniz. Sağlı sollu oturma yerleri. Tek kişi oturuyorsunuz. Eğer mümkünse önünüze ve arkanıza da herhangi birisi oturmuyor. Yani bu herhangi birisi sizi uyarmıyor. Fakat siz hani dikkat etmek için direkt araya birer koltuk boşluk bırakıyorsunuz. Ve benim Washington DC'den New York'a geldiğim tren gerçekten boş bir trendi. İçerisinde kafeteryası vesaire de vardı. Fakat görevlisinden tutun yani benim koridorun solunda yani ben sağ tarafta oturuyordum. Sol tarafta oturan bayan telefonla konuştu tüm tren boyunca. Fakat hiçbir zaman maskesini çıkarmadı ve bu gerçekten güzel bir şeydi. Daha sonrasında New York'ta yaklaşık bir yarım saat boyunca yürümek durumunda kaldım ve gözlemlediğim kadarıyla birçok insan maske kullanıyor. Sosyal mesafe evet bir tık sıkıntı çünkü New York gerçekten kalabalık bir şehir. Bazı yerlerde karşıdan karşıya geçerken tabii ki insanlar birlikte ve sosyal mesafeye dikkat edemiyorsunuz. Fakat maske kullanımı gerçekten çok yüzdesel olarak çok fazlaydı. Daha sonrasında Grand Central'dan benim kampımın bulunduğu durağa gitmem gerekiyor ve bu trenle oluyordu. Bu trende de yaklaşık yani önceki yıl, yani geçen yılda geldiğimde yine bu treni kullandım. Gerçekten dolu oluyordu. Fakat virüsten dolayı, pandemiden dolayı tren vagonunda yaklaşık 2 kişi falandık. Ve bu vagonlardan 10-15 tane vardı ve gerçekten bomboştu. Rahatça oturabiliyorsunuz. Dediğim gibi önleminizi kendiniz alırsanız gerçekten virüs kapmadan istediğiniz yere ulaşabilirsiniz. Yani dokunduğunuz yerleri öncesinde temizleyerek veya dokunduğunuz zaman yüzünüze, gözünüze dokunmazsanız eğer bu süreci gerçekten sağlıklı bir şekilde atlatırsınız. Virüs kapmazsınız. Ben bu yıl benim 2. yılım. Yani ben geçen yılda bu kampa geldim. Ben şu an kamp yapıyorum. Bu yılda kampa geldim tekrardan. Ben işte geçen yıl geldiğimde mutfakta çalıştım ve yaklaşık 40-50 kişilik bir international staff'tık. Bunun haricinde yaklaşık 100 kişilik bir counselor dediğimiz çocukların eğitmeni olarak gelen yine bu Work and Travel programı kapsamıyla gelen öğrenciler vardı. Ve onun haricinde yaklaşık 400 tane de çocuklar vardı. Yaş olayları değişik, yaş farkları değişik. Ben mutfakta çalıştım. Yaklaşık bir 20 kişi falan mutfaktaydık. Ben mutfakta yemek salonumuzda temizleyici olan ekipteydim. Yani sabah, öğle ve akşam yemeklerinden sonra ve öncesinde temizlik yapan, yemekleri bir yere kadar servis yapan kişilerden biriydim. Daha sonrasında işimiz bittiğinde mutfağa geçip orada herhangi birisinin yardım ihtiyacı varsa onlara yardım ediyorduk. Daha sonrasında bu yıl tekrardan kamp açılacaktı. Fakat virüsten dolayı New York valisi uyku kampları. Benim kampım şu an uyku kampı olarak geçiyor. Yani çocuklar buraya 2 ay boyunca geliyor ve kamptan hiç çıkmıyorlar. Ve kampın içerisinde de futbol, basketbol, voleybol, tırmanma yerleri gibi birçok aktivite var. Gerçekten büyük bir alandayız ve kampın içerisinde kendi gölü bile var. Bu yıl virüsten dolayı New York valisi uyku kamplarına çocukların sağlıklarını korudukları için izin vermedi. Fakat ben yine de erkenden başvurduğum için bu kampa gelmeye hak kazandım. Yani daha doğrusu patronumla konuştum. Böyle ben hazırım. Evet kamp açılmayacak fakat bir yaklaşık 3 haftalık bir aile kampı. Yani bir aile gelecek. Sadece o ev sadece ona ait olacak. Ona ait bir bölüm olacak. Orada bir hafta boyunca tatil yapacaktı. Buna gelebilir miyim dedim. Yani hala ihtiyacım var mı diye sorduğumda çok sıcakkanlı karşılayıp benim gelmeme izin verdi ve işlemlerime devam ettim. 29 Haziran itibariyle de şu an kamptayım, Amerika'dayım ve New York'tayım. Ben geçen sene New York'taydım fakat New York'un merkezini 2 gün falan gezdim sadece. Daha sonrasında Kuzey Carolina'ya gittim. Orada birazcık 1 hafta 2 hafta bir zaman geçirdim. Çok fazla böyle hani turistik bir yer, bilinen bir yer değil. Fakat daha sonrasında Florida bölgesine geçtim, eyaletine.
O eyalette de Miami'ye ve yine o tarafa bağlı, Florida'ya bağlı Key West adalarına gittim. Yaklaşık Miami'den Key West adasına gitmek 3 saat sürüyor. 3 saat boyunca birçok ada değiştiriyorsunuz ve sağınız ve solunuz tamamen okyanuslarla kaplı. Ben gitmeden bir hafta öncesinde sanıyorum ki Dorian kasırgası vardı. Yani tüm Florida sahilini vurdu. Florida'ya gitmeden bir hafta öncesinde bitti kasırga. Fakat ben gittiğimde Key West adalarına, yani bir sahile, denize girmek istediğimde gerçekten çok pisti. Çünkü kasırgadan oluşan tüm böyle odun pisliği ve pislikler tüm sahile vurmuştu ve daha temizlenmemişti. Yani hala pislikler geliyordu. Bu yüzden çok fazla iyi bir vakit geçiremedim, fakat oraları görmek gerçekten büyük bir deneyimdi benim için. Miami'nin içerisinde gezdik. Miami'de gerçekten çok sıcak bir yer ve bilmiyorum, bilir misiniz, GTA Vice adında bir oyun vardı çok küçükken, yani yıllar, belki 15-20 yıllık bir oyundur. Onun haritası Miami'nin en popüler sahillerinin birisiyle birebir, yani oranın haritası. Ve ben oralarda gezdim ve hani dejavu olmuş gibi oluyorsunuz o kısımları gördüğünüzde. Bu gerçekten büyük bir deneyimdi. Gezecek çok yer var. Ben sadece aslında doğu yakasını gezdim Amerika'nın. Belki bu yıl birazcık daha batı, güneybatı kısmına, Kaliforniya'ya, San Francisco taraflarına doğru gitmek istiyorum. Ama virüsten dolayı ne olur ne gider hiçbir fikrim yok. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. En can alıcı nokta burası. Ben geçen sene buraya neredeyse sıfır olarak geldim. İngilizcem benim neredeyse hiç yoktu. Tabii ki acenteler başvururken bir miktar İngilizce istiyorlar. Çünkü sizin orada derdinizi anlatacak kadarınız bir İngilizceniz olmanızı istiyorlar. Fakat benim çalıştığım kamp, abimin önceki yıllarda 3 yaz boyunca çalıştığı bir kamp. Benim buraya ilk defa gelmemde yardımcı olan abimdi. Abim kamptaki müdüre mail atarak, hani böyle böyle kardeşim gelmek istiyor, mümkün müdür? Evet dediler ve 28 dakikalık bir interview yaptık. 28 dakikanın 26 dakikasını benim menajerim konuştu. 2 dakika sadece ben konuşmaya çalıştım. Onu da konuşamadım. Fakat menajerim hiçbir bozuntu vermeyerek beni kabul etti ve gelmemi onaylamıştı geçen yıl. Eğer bir seviye üstümde, yani benden daha iyi bir İngilizce ile gelirseniz, ki umarım büyük ihtimal hepiniz öylesinizdir, buraya geldiğiniz zaman üstüne koymanız çok daha rahat olur. Yani kelime bilginiz ve en azından günlük hayatınızı geçirebilecek İngilizceniz varsa üstüne çok daha rahat koyabilirsiniz. Çünkü buraya yaklaşık 40 tane 50 tane international öğrenci geliyor. Ve onun haricinde genel olarak bu counselor dediğim kişiler de Amerikalı veya İngiltere oluyor. Yani ana dilleri İngilizce oluyor. Ve onlarla iletişim kurarak çok daha iyi bir İngilizceye sahip olabilirsiniz. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Fakat ben bayağı bir kötü geldiğim için üstüne koymakta en azından ilk aylar yani ilk bir ayımda çok fazla zorlandım. Çünkü benim burada Meksikalı, Slovak, Rus, Ukraynalı arkadaşlarım, Hindistanlı arkadaşlarım vardı. Fakat ben tam olarak İngilizceyi bilmezken onlar bazen işte 2 kişi, 3 kişiydi onlar. Aralarında kendi dillerinde konuşurlardı. Ve duyduğum şey, acaba İngilizce mi veya onlar bana ne diyor veya onlar kendilerine ne konuşuyor diye sentezlerken gerçekten çok yorucu oldu benim için. Fakat bir süre sonra buna alışıyorsunuz. Yani buraya gelen herkes çok anlayışlı. Ben en kötü İngilizcesi olan bendim. Ben geldiğim zaman bir şey anlatamadığım veyahut da bir şeyi söyleyemediğim zaman kusura bakmayın İngilizcem kötü diyordum. Buradaki çalışanlar, yani büyük çalışanlar bile yok hiç sorun yok, yani rahat olabilirsin, tekrarlayabilirsin, hiç sıkıntı yok diyerek hani sizi destekliyorlardı. Bu yüzden eğer diliniz yani bir miktar varsa buraya gelmeniz çok daha faydalı olur. Yoksa bile en azından acentenizle, iş patronunuzla en azından bir görüşeceğiniz zaman bunu söyleyebilirsiniz. Bence bu utanılacak bir şey değil. Ben şu an bile İngilizcem çok iyi değil. Çünkü geçen yıl döndükten sonra üniversitem çok yoğundu. Sonrasında bu pandemi ortaya çıktı ve tamamen bir stres altında kaldım. Çok fazla İngilizcenin üstüne duramadım. Şu an geçen seneden biraz daha iyiyim tabii ki. En azından gündelik hayatımı geçirebiliyorum. Ama geri kalan kısım tamamen kelimelerle alakalı. Fakat şu an bile patronum herhangi bir, yani daha doğrusu yöneticim herhangi bir sıkıntı yapmıyor. Tamamen beni destekliyor. Bu gerçekten, yaşanan olay gerçekten çok kötüydü. Yani bir beyaz bir polisin siyah bir insana başına işte
baskı uygulayarak onu ölmesine sebep olması gerçekten kötü bir olay. Fakat bu Amerika'da ilk defa yaşanan bir olay değil. Yani bu yıllardan beri Amerika'da, dünyanın çeşitli yerlerinde iki farklı görüşün, bu sadece siyah beyaz olayı değil, hem cinsiyetçilik olsun, görüş farklılığı olsun, tamamen işte bu karmaşalardan doğru ortaya çıkan bir durum. Black Lives Matter eylemleri hala devam ediyor. Yani kimi zaman buradaki televizyonlarda veya medyada görüyorum. İnsanlar yürüyüş yapıyor. Evet, hakları, zaten onların yasal bir hakları. En yoğun olduğu, yani ilk çıktığı zamanlarda televizyonlarda, Twitter'da, Instagram'da görmüşsünüzdür. İnsanlar eylem yapıyor fakat bir yandan da şehri yakıp yıktılar. Bu genelde yakıp yıkanlar bu eylemi savunan insanlar değil. Yani devlete zarar vermek isteyen tipler. Normalde eylemin yapmak isteyen insanlar izin alarak, ki zaten böyle bir hassas dönemde tüm eyaletler veya polis departmanları bunlara izin veriyor belli bir güzergah vasıtasıyla. Fakat bu eylemleri yapanlar biraz daha kötü insanlar diyebiliriz ve o kötü insanlar sebebiyle de çok fazla yayıldı ve çok fazla tepki almaya başladı bir süre sonra. Kimi zaman yağmalandı. Örneğin New York'tan yürürken yağmalanmış dükkanların işte hala tadilatta olduğunu gördüm mesela. Evet, insanlar bir video izlediğimde şey demişlerdi. Evet, biz şu an bu dükkanı yağmalıyoruz. Zaten bu dükkan devletten parasını alacak. Çünkü bu dükkanlar sigortalı. Biz tamamen devlete kötülük yapmak istiyoruz diyorlardı. Fakat tamam, sen o dükkanı yağmalarsın, eşyalarını alırsın. O adam sigortadan parasını hemen alamayacak ve hatta sen o dükkanın her yerini kırıp döktükten sonra o dükkanı tadilat yapmak gerçekten uzun bir süre. Ki bunun üzerine yaklaşık bir ay falan geçti aşağı yukarı belki. Ben hala dükkan, 2-3 tane büyük dükkanın hala tadilatta olduğunu ve içeride çalışanların olduğunu gördüm. Eyalet valileri, şehir polisleri buna biraz daha hassaslık gösteriyorlar. Artık işte polisler biraz daha dikkatli olmaya, hatta eğitilmeye başlandı diye okumuştum. Ben geçen sene kampa akşamüstü civarı gelmiştim. Eşyalarım gerçekten bir saat sonra akşam olduğunda bana bir orta nokta olduğunu, orada çalışanların oturduğunu söylediler. Oraya gittim. Yaklaşık bir 10 kişi falan vardı ve herkese selam verdim. Ben Türkiye'den geliyorum. Yeni bir çalışanım dedim. Türkiye'den geliyorum dediğimde birisi bana selamünaleyküm diye tepki verdi. Şaşırdım tabii ki. Zaten İngilizcem çok kötü ve öyle bir tepki gördüğümde hiçbir şey diyemedim. Sonra kız Rus ve Türkiye'ye tatile gelmiş ve Türkiye'de öğrettikleri tek şey selamünaleyküm kelimesi olmuş. Fakat daha sonrasında bir arkadaşlar, o da hatta Polonyalıydı, o da bana Allahu Ekber kelimesini söyledi. Yani biz sanırım kendimizi çok fazla tanıtamamışız ve hatta tanıttığımız kısımlar biraz yanlış olmuş galiba, bilmiyorum. Çünkü bizim alfabemizi bile Arapça sanıyorlar. Yani nasıl, nereden ne gördüler bilmiyorum fakat bizim sanırım ülke olarak iyi bir tanıtıma ihtiyacımız var. Bu yeri geldiğinde bana, yeri geldiğinde sizlere, yeri geldiğinde siyasi olarak devlete düşüyor. Fakat bunun eksikliği gerçekten çok fazla. Çünkü evet, Amerikalı olsa veyahut da atıyorum uzak doğuda bir ülke olsa belki bilmiyor değiliz ama bunu Avrupalı, yani bu konuştuğum insanlar Avrupa'da yaşayan insanlar. Onların öyle biliyor olması bir miktar kötü aslında. Onun haricinde Hindistanlı arkadaşlar vardı, 2 tane. Bu Türk Müslüman olayını, daha doğrusu Müslüman olayını en çok orada garipsemiştim. Çünkü biliyorsunuz Hindistan'da Hinduizm adında bir din var ve bunlar ineklere tapıyorlar. Ve biz de dana eti tüketiyoruz ve ben kamptayken sürekli dana eti çıkıyor. Yani normalde bunlar domuz eti de meşhur fakat çocuklar yaşadığı zamanlar domuz eti çıkmıyor. Sadece dana eti çıkıyor, inek eti çıkıyor. Bir defa muhabbet olduğunda tabii ki çekinerek sordum. Çünkü biliyorsunuz Hindistan'da bazı zamanlar Müslümanlar katlediliyor. Hani çünkü onların tanrısına saygısızlık yapmış gibi gözüküyorsunuz. Biraz çekinerek sordum fakat o bana hani rahat olabileceğimi, onun hiçbir dini tutmadığını, yani herhangi bir dine mensup değil, her şeyi yediğini, yani inekten domuz etine kadar her şeyi yediğini söyledi. Bana sordu, sen dedi hani hangi dindensin? Müslümanım dedim. Sonra direkt alkol kısmını sordu. Alkol kullanıyor musun dedi. Ben de kullanmıyorum dedim ve herkes hani saygıyla yaklaştı. Normalde
hani kullanmıyorsun. Evet, bunun zararı yok veya onlar bilmiyor hani nasıl bir tepki gösterebileceğimizi, ama hani hiçbiri de demedi ki ya iç bir defa dene, işte mutlaka dene veya da çocuklar gittikten sonra domuz eti çıktı mesela. O zaman hani sorduğum zaman bu ne diye, domuz etini hiç bana mesela zorlamadılar. Yani bunu yesene çok güzel, bir defa dene gibi. Çünkü onlara hani benim dinimden dolayı yemediğimi, dinimden dolayı içmediğimi söylediğimde herkes saygı gösterdi. Ve bu yüzden ben de aynı şekilde onlara hani, yani bu benim normalde karakterim yani, hani adam hangi dine mensupsa ben tamamen insanlığına bakıyorum. Çünkü bir yerden sonra insanlık daha ön planda oluyor. Genel olarak böyle, fakat benim çalıştığım kısımla ilgili şu an biraz farklılıklar var. Çünkü yaklaşık 50 tane international staff arasında, geçen sene gelen international staff arasında Amerika'ya gelebilen, yani bu kampa gelebilen tek kişi benim. Ve böyle de gidecek. Çünkü şu an hiçbir şekilde vize alamayan insanlar bu saatten sonra da alamıyorlar, en azından bu yıl için. Çünkü Amerikan devleti bunu tamamen dondurdu. Ben normalde bu yılın sözleşmem mutfakta olarak çalışacaktım. Fakat şu anda kampta sadece 5 kişiyiz. Normalde geçen sene bu sayı 500-600 kişiyi buluyordu. Ve şu an biz sadece 5 kişiyiz. Çünkü çocuklar gelemiyor kampa. Sadece 3 haftalık bir aile kampı olacak. O zamanlarda her hafta yaklaşık 40 ile 50 kişi arasında değişen sayılarla gelecekler. Totalde misafirimiz 150-200 kişiye yakın olacak. Ama bu 3 hafta 4 hafta boyunca olacak. Şu an ben maintenance kısmında menajerimle birlikte çalışıyorum. Yaklaşık 4-5 gün oldu ve 4-5 gün boyunca çimleri biçtik. Bir jetpack gibi bir hava üfleyen bir araç var. O araçla kestiğin çimleri kenara atıyorsun. İşte yerlerde ağaç parçaları var. Geçen yıldan ağaç kesmişler. Onları alıp belirli bir depo gibi alanları var. Oraları taşıyoruz. Daha doğrusu ben onun yanında ona yardımcı oluyorum. Ama normalde benim görevim mutfakta olacaktı. Fakat gelmek isteyince ve hani böyle de yardıma ihtiyacı olunca beni kabul etti ve şu an birlikte çalışıyoruz. Yaklaşık 22 Temmuz'a kadar birlikte çalışacağız ve daha sonrasında ben mutfağa geçeceğim. Bir 3 hafta 4 hafta mutfakta çalışacağım. Yani yine yemeklere yardım edeceğim ve eğer o gün gerçekten boş bir gün olursa tekrardan menajerime yardım etmeye devam edeceğim. Daha sonrasında kamp bittikten, yani 3 haftalık süre bittikten sonra mutfak çok büyük ihtimalle kapanacak ve tekrardan menajerle birlikte çalışmaya başlayacağım. Yaklaşık 9 hafta 10 gün civarında burada olacağım. Şu an için her şey güzel geçiyor çünkü kampta 5 kişiyiz ve ben daha korona testi olmadım. Bu yüzden çalışırken ve onlarla birlikte bir iletişim kurarken maske takmak zorundayım. Yani aslında takmasam da onlar için okey, fakat ben biraz da onları düşünerek, eğer yolda bir virüs kaptıysam onlara geçirmemek, onlara bulaştırmamak amacıyla maske takıyorum çalışırken bile olsa. Çünkü şu an kampta bir tane de misafir çocuk var, bu çalışanlardan birinin oğlu. Evet, belki bir olgun birisine bulaştırırsın, bir virüs bulaşırsa kurtulma şansı çok daha yüksek. Fakat çocuğuna bulaşırsa daha fazla zorluk çıkabilir. Bu yüzden biraz daha dikkatli olmam lazım. Önümüzdeki günlerde farklı bir koronavirüs testine tabi olacağım. Bunlar da bilmiyor, yani menajerim de bilmiyor. Bir kaba üfleyeceğim, boş bir konteynere ve bu konteyneri kapatıp test merkezine gönderecekler ve 2-3 gün içerisinde test sonucum çıkacakmış. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde belli olacak çünkü bir doktordan randevu alıp direkt canlı, yani YouTube veya Zoom üzerinden canlı bir teste tabi tutulacağım o kaba üfleyerek. Yani kap fiziksel olarak bende olacak fakat beni doktor izleyecek. Bu yüzden gerçekten garip bir olay. Burada koronavirüs testleri de çok popüler. Yani normal bir burgerdan, McDonald's'tan bir hamburger siparişi verdiğinizde direkt arabayla alabiliyorsunuz bunu, satın alabiliyorsunuz. Aynı onun gibi burada koronavirüs test merkezleri var. Yani siz gidip arabadan hiç inmeden bir doktorun, bir hemşirenin size gelip işte burnunuzdan ve genzinizden işte örnek alarak koronavirüs testinizi 2 dakikada alıp daha sonra sonucunu size ileterek yani testlere tabi tutabiliyorsunuz. Bu yüzden biraz farklı ilerliyor burada durumlar. Bunu parayla da sahip olabilirsiniz eğer bir ihtiyacınız varsa veyahut da herhangi bir septomunuz varsa da ücretsiz olarak karşılıyor sigortanız. Genel olarak böyle. Ben şu an büyük bir kamptayım. Arkamda gördüğünüz kısım göl. Bu gölün bir kısmı bizim kampımıza ait. Geri kalan kısmında bir tane sahil. Yan tarafımızda bir tane sahil var. Kampımızın içi tamamen yemyeşil. 3-4 tane basketbol sahası, futbol sahası, voleybol sahası, tırmanma alanı var.
Yani kamp birazcık daha İngilizce geliştirmek için daha mantıklı olabilir. Çünkü bir restoranda eğer bulaşık yıkıyor olursanız büyük ihtimalle hiçbir yer, yani restoranda hiçbir yer görmeyeceksiniz ve iletişiminizde sadece yanınızdaki ekip arkadaşınız olacak. Fakat ben şu an için 7 saat çalışıyorum güne. Bazen 6 saat, bazen 8 saat değişiyor. Şu an menajerimle full iletişimdeyiz. Akşamları beraber oturduğumuz zaman 5-6 kişi iletişimde oluyoruz. Normal bir work and travel zamanında ise mutfakta sadece 20 kişi vardır ve bu 20 kişiyle sürekli iletişim halindesin. Biz 5-6 kişi sadece temizlik ekibindeydik, yemek yeme yerinde. Daha sonrası işten çıktıktan sonra akşam kantinimiz vardı. Bir göl kenarında kamp ateşi bulunan bir kısım var. Orada oturup sohbet etme imkanınız oluyor. Yani kampta biraz daha İngilizce geliştirme fırsatınız daha fazla olabilir. Fakat bu tamamen sizin isteğinizle alakalı. Yani akşam kampa, yani göl kenarına gelmeyip evinizde oturabilirsiniz. Yani bu tamamen sizle alakalı bir durum ve İngilizcenizle alakalı bir durum. Belli bir seviyeye kadar İngilizceniz olursa çok daha iyi olur. Çünkü burada çok daha rahat edersiniz. En azından benim yaşadığım zorlukları yaşamazsınız. Fakat bir yerden sonra da zorluk yaşayarak öğreniyorsunuz. Yani ben bu sene, geçen sene en azından çok korkarak gelmiştim. Çünkü ilk defa yurt dışı deneyimimdi. Fakat bu sene biraz daha esnek bir şekilde kendime güvenerek geldim. Ve şu an her şey yolunda. Yaklaşık 2 ay boyunca, 2,5 ay boyunca burada kalacağım. Daha sonrasında gezme imkanı bulacağım. Bu tamamen tabii ki virüs durumuna, pandemi durumuna bağlı. Şu an için böyle anlatacaklarım. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.